Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettiğiniz zaman Hırka-i Saadet Dairesi'nde 25-30 civarında mukaddes emaneti vitrinlerde sergilenirken görürsünüz. Ramazan ayı geldiğinde bu emanetlerin sayısı artar. Ama toplamda 605 parça mukaddes emanet olup bunların büyük bir kısmını hayatınız boyunca maalesef göremezsiniz. Çünkü bunlar depolarda, dolapların arkasında, bohçaların içinde muhafaza edilmektedir. Yer darlığından bir türlü göz önüne konulamamaktadır. Yıl 2005. Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetleri çalışıyoruz. Gözlerin çok ender görebileceği emanetleri tek tek çıkarıyor ve fotoğraflıyoruz. Tabii ki envanter çalışması yapılıyor. Bu yapılırken emanetlerin içinde neler var neler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat şahsi kullandığı eşyalar var. Mübarek vücuduna ait bir takım emanetler var. Bir de onlara ait çıkarılmış kalıplar var. Mukaddes ayak izleri var. Ayak izlerinin çıkarılmış kalıpları, yani kademi saadet kalıpları var. Bunlardan bir tanesi ahşaptan yapılmış. Bu ahşap kalıbın öyle bir hikayesi var ki bizi önce Kahire'ye götürüyor, sonra İstanbul'a getiriyor, ardından bir kez daha Kahire'ye getiriyor. Ve Memlük Sultanı Kayıtbay'la Sultan 1. Ahmet arasında geçen, ki aralarında neredeyse 2 asır olan bu hikaye bizi hakikaten şaşırtıyor. Memlük Sultanı Kayıtbay. Tarihler 1400'lü yılların sonları. Kahire'de muhteşem bir külliye yaptırıyor. Camisi, medresesi, şadırvanları, imareti ve camisinin hemen kenarına kıbleye bakacak şekilde güzel de bir türbe konduruyor. Vefat ettiğim zaman beni buraya defnetsinler arzu ediyor. Tabi türbesine çokça ziyaretçi gelmesi için de akıllıca bir şey yapıyor. Bir mukaddes emanet bulduruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayak izlerinden bir tanesini. Büyük bedellerle bunu saraya aldırıyor ve türbesinin içine koyduruyor. Vefat ettiği zaman Kayıtbay'ı oraya defnediyorlar ve başucuna da o mübarek kademi, saadeti, Peygamber Efendimizin ayak izini koyuyorlar. Tabi türbeye çokça ziyaretçi geliyor. Her gelen ziyaretçi demek bir Fatiha demek. Aradan birkaç asır geçiyor. Osmanlı Padişahı Sultan 1. Ahmet tahta geçmiş. 1600'lü yılların başı. İstanbul'a görkemli bir cami yaptırmış. Sultanahmet Camisi. Büyük dedeleri Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniyesi gibi ya da Mihrimah Sultan'ın Edirne Kapısı gibi, Bayezid'in Bayezid Külliyesi gibi. Ama İstanbul'un 7 tepesinden hemen diğerleri yüksek olan tepeler tutulduğu için o en alçak tepeye, 1. tepeye, Ayasofya Camii'nin karşısına konduruyor Sultanahmet Camisi'ni. Ama camiye gelen giden pek yok. Çünkü caminin 2 adım ötesinde İstanbul halkının en kıymet verdiği camii var. Ayasofya Camii. O varken yeni yapılmış Sultanahmet Camii'ne kim gelir Allah aşkına? Sultan 1. Ahmet kara kara düşünmekte. Bu camiyi acaba nasıl doldururum demekte. Ve sonra arzu ettiği fikir kendisine geliyor. Sultanım, camiye bir mukaddes emanet bulup koysanız, insanlar bu emanetin şahsı için camiye gelip camiye alışsalar ve camiyi bu şekilde doldurmuş olsak. 1. Ahmet araştırma yaptırıyor. O geniş Osmanlı coğrafyasında önemli bir mukaddes emanet bulunabilir mi? Ve aradığı emaneti bulmakta gecikmiyor. Kahire'de Memlük Sultanı Kayıtbay'ın türbesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir mübarek kademi saadet izi bulunmakta. Onu büyük bir saygıyla, ihtiramla sökün ve İstanbul'a getirin diyor. Kayıtbay'ın türbesindeki kademi saadet izi İstanbul'a getiriliyor. Sultanahmet Camii'nin mihrabının hemen sol tarafına bir cep yapılıp içerisine konuluyor. Tabi caminin cemaati o biçim artıyor. Artıyor artmasına ama Sultan 1. Ahmet o gece enteresan bir rüya görüyor.
rüyasında mahkeme kurulmuş. Hakim koltuğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sanık 1. Ahmet, davacı Memlük Sultanı Kayıtbay. Kayıtbay, ya Resulallah diyor rüyada. Ben bu Osmanlı padişahından şikayetçiyim. Benim türbemde bulunan ve çokça ziyaretçinin gelmesine sebep olan sizin mübarek kadem izinizi söktürdü, İstanbul'da kendi camisine koydurdu. Artık türbeme kimse gelmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyada o kadem yerine iade olunsun diyor. Sultan 1. Ahmet rüyadan uyanıyor. Gayet kaygılı, endişeli, meraklanmış. Sabah ilk işi Topkapı Sarayı'ndan Üsküdar'a geçmek oluyor. Zira çok sevdiği hocası, sözüne çok itimat ettiği büyüğü Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin orada tekkesi var ve kendisi orada yaşamakta. Huzura çıkıyor, rüyasını anlatıyor. Aziz Mahmud Hüdayi, sultanım diyor. Bu rüyanın tabiri haceti yoktur. Her şey ortada. Zaten Peygamberimizin bizzat görüldüğü bir rüya. Kendisinin ifadeleriyle sıhhatli bir rüya. 1. Ahmet camisindeki o mübarek kadem izini söktürüyor ve Kahire'ye gönderiyor. Yeniden Kayıtbay'ın türbesine konsun diye. Ama göndermeden önce 2 şey yapıyor. 1. O mübarek kadem izinin hem ahşaptan hem de demirden kalıbını çıkartıyor. Demirden çıkarttığı kalıbı bir sorguç haline getiriyor ve başına giydiği sarığın alnına takıyor. Üzerine de bir şiir yazıp yazdırıyor. Şiirde şöyle diyor 1. Ahmet. Ne ola başımda tacım gibi götürsem daim. Kademi nakşı pakini ol Hazreti Resulün. Gülü gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet Ağa durma yüzün sür kademine o gülün. Sultan 1. Ahmet aynı kadem izinden bir de ahşaptan yaptırıyor. Onu da rüyasını tabir ettirdiği hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin tekkesine hediye ediyor. Ve o ahşap kadem izinin kalıbı Üsküdar'daki Hüdayi tekkesinde asırlarca duruyor. Ta ki 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başladığında o savaş hengamesinde başına bir şey gelir, kaybolur endişesiyle Topkapı Sarayı'na alınıyor. Ve 2005 yılında mukaddes emanetleri araştırırken bu ahşap kadem kalıbı karşımıza çıkıyor. Ve biz de onun bu ilginç hikayesini öğreniyoruz. Öğreniyoruz öğrenmesini ama içimize de bir kurt düşüyor. Acaba orijinali, yani İstanbul'a getirilip sonra tekrar Mısır'a gönderilen orijinal Peygamber Efendimizin ayak izi Memlük Sultanı Kayıtbay'ın türbesinde hala duruyor mu? İlk fırsatta Mısır Kahire'ye bir bilet alıyor ve soluğu Kahire Havalimanı'nda alıyor. Mısır'a gider gitmez oradaki Eleslerli Türk öğrencilere, Mısırlı vakıflar müdürlerine, yolda gördüğüm sokaktan geçerken yanımdan geçen Mısırlara, kimlere soruyorum. Kayıtbay'ın camisi nerede? Kayıtbay'ın medresesi nerede? Türbesi nerede? Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse. Bugün İstanbul'da Sokulu Mehmet Paşa'nın ya da Adile Sultan'ın mezarını sorsak kaç kişi bilir? Onlar da bilmiyorlar. Ve sonra o boyun büküklüğüyle kütüphanemi karıştırıyorum. Mısır'a yanımda götürdüğüm kitapları. Hiçbir şey yok. Bize ait zaten bir şey yok Memlüklerle alakalı. Yanımda İngilizlerin Kahire üzerine yazdığı incecik bir guide var. Yani Kahire'yi anlatan bir gezi kitabı. Kitabın bir yerinde İslam sanatı anlatılırken küçücük tırnak kadar bir fotoğraf var. Sadece bir kubbe gözüküyor. Son derece süslü işlemeli. Kubbenin altında Kayıtbay Mosque yazıyor. Heyecanlanıyorum. Kayıtbay'ın camisi. Küçücük de olsa bir iz buldum. Peki bu kubbenin de üzerinde bulunduğu bu cami nerede? O gün yolum Tulnolu Ahmet Camii'ne düşüyor. Caminin minaresine çıkıyorum. Ki cami Kahire'nin tam ortasındadır. Olduğu gibi eski Kahire'yi görür. Minareden bakıyorum. Sağımda, solumda belki birkaç yüz tane cami, kubbe ve minare var. Fotoğraf makineme zoom objektif takıyorum. Sonra gözüme yaslıyorum. O tırnak kadar fotoğraftaki kubbeyi görmeye çalışıyorum. Ararken kilometrelerce uzakta kubbe bana birden göz kırpıyor. İşte o kubbe. Memlük Sultanı Kayıtbay'ın camisi orada. Yerini tam olarak belirliyor. Aşağı iniyor ve saatler sonra
caminin olduğu yere varıyorum. Normalde Kahire'nin en mezbele bölgesi. Normal bir insanın uğramayacağı, turistlerin girmesinin yasak olduğu bir yer. Yani tam bir varoş bölge. O varoş sokakların arasında caminin yanına kadar geliyorum. Camiden içeriye girerken caminin sol kenarında yukarı doğru yükselen Sebil Küttab beni kendisine hayran bırakıyor. Camiye girdikten sonra o medreseli caminin o süslü kubbesinin iç kısmı, 4 eyvanlı ana birim ve derken türbe. Yan tarafta türbenin kapısı var. Camiye bitişik inşa edilmiş. Kapıdan içeri geçiyorum. Ve tam karşımda bir kaya, etrafı süslü çerçeveli, mahfazalı, üstü korunaklı ve orada taşın üzerine mübarek bir kadem ayak izi var. Biliyordum. İşte Peygamber Efendimizin ayak izi diyorum. Yanına doğru koşuyorum. Arkamdan beni takip eden Mısırlı türbedar hayır diyor. O Peygamberimizin ayak izi değil. O Hazreti İbrahim'in ayak izi. Şaşkınlık içindeyim. İstanbul'da yaptığım araştırmalarda bilmediğim bir şeyi öğrenmiş oluyorum. Meğer Memlük Sultanı Kayıtbay türbesini yaptırıp burası benim mezar yerim olsun, Peygamberimizin mübarek ayak izi başucuma konsun derken hanımı içinde bir yer yaptırmış. Hazreti İbrahim'e ait de mübarek bir kadem ayak izi buldurmuş. Onu da hanımının kabrinin başına koydurmuş. Bildiğim kadarıyla 2 tane Hazreti İbrahim'e ait ayak izi vardı. Bir tanesi Kabe'nin avlusunda bulunan, ki Umre'ye hacca giden herkes onu bilir. Biri de Pakistan'da bulunan. Meğer bir tanesi de Kahire'de Kayıtbay'ın türbesinde bulunuyormuş. Merakla Mısırlı türbedara döndüm. Ama bu türbenin içinde Peygamber Efendimiz'e ait de mübarek bir ayak izi olmalı dedim. Var dedi ve parmağıyla Kayıtbay'ın türbesinin baş tarafını gösterdi. Oraya döndüm. Kayanın üzerinde muhafaza arasında mübarek kadem izi bana bakmaktaydı. Yanına doğru gittim. Gördüğüm kadem izi Topkapı Sarayı'nda görmüş olduğum ahşap kalıbın birebir orijinaliydi. Hala orada durmaya devam ediyordu.